Tekrardan selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Nasılsınız? Elhamdülillah. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah, teşekkürler. Hocam öncelikle katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdığınız için Allah razı olsun. Ee, Amin. Ben yavaş yavaş sorularıma başlayacağım inşallah. Hocam öncelikle şunu merak ediyorum. İşte sumut direnişinden önce hani böyle o sumut noktasına, o direniş noktasına nasıl geldiniz? Sizi direnişe sevk eden şeyler nelerdi? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tabii ki bu meseledeki hassasiyet Sumut'la başlamadı. Böyle olması çok abes olurdu herhalde. Ben okullarda gençlere hep verdiğim bir örnek var. Burada bu örneği size de vermek istiyorum. Hayatınız boyunca hiç resimle uğraşmamış olsanız ve bir gün eve geldiğinizde ailenize ben önümüzdeki ay veya önümüzdeki hafta bir resim sergisi açacağım deseniz çok gülünç ve inanılması imkansız bir durum olmuş olur. Ve hiç kimse inanmaz size. Yani daha öncesinde bir adanmışlık olması gerekiyor. Daha öncesinde kendi hayatınızı vakfettiğiniz konuyla ilgili bir bilgi, bilinç ve şuura sahip olmanız gerekiyor. Zaten aktivizm dediğimiz şey öyle anlık parlamalar ve dönemsel öfkelerden sıyrılıp aslında e, zamanın yıpratıcı etkisine karşı direnen kesintisiz bir bilinci inşa etmenin adıdır. Eğer siz bu kesintisiz bilinci kendi zihninizde inşa etmişseniz bu artık sizin yaşam tarzınız ve fiillerinize dönüşen bir hal almaya başlar. Bu sebeple tabii ki Sumut'la başlamadı ama Sumut'un ruhu dediğimiz yani Sumut'u sadece bir filo olarak düşünmemek lazım. Sumut aslında Filistin'in bize Filistin halkının e, yıllarca süreklilik içerisinde göstermiş olduğu direnişin bize öğretileriyle öğrenmiş olduğumuz şekliyle bir yaşam tarzı. Evet hocam. Peki mesela sumuta katılım süreciniz nasıl ilerledi? Sumut süreci nasıl ilerledi? O süreçte neler yaşadınız? Birazcık da bunlardan bahsedebilir misiniz? Ben Sumut Filosu 2025 misyonunda yolcu olarak 2026 Bahar misyonunda da bu filoyu hazırlayan yönetimin içerisinde aktif görev alarak Sumut Filosu'nun aslında her iki Sumut Filosu'nun da aktif içerisinde olan birisi olarak bu filonun hazırlandığını ilk duyduğum anda Kur'an-ı Kerim'in Enfal suresinin 60. ayetinde sizin ve onların sizin ve Allah'ın düşmanlarına karşı sizin bilmeyip Allah'ın bildiği düşmanlarına karşı güç ve savaş hatları hazırlayın ayetinin aslında günümüzdeki tezahürü olarak değerlendirdim. İlk duyduğum anda. Ve düşündüğüm şey Sumut Filosu'na aslında bireysel olarak katılmak değil, bugün hazırlanan bu savaş hatlarına mutlaka bizim de orada bir gemiyle de olsa bulunmamız lazım. Bizim bu hazırlığın içerisinde 1 lirayla da olsa, bir duayla da olsa, bir protestoyla da olsa herhangi bir şekilde Allah nereden kapı açar bilinmez bir şekilde destekleyerek bu ayetin bize emrettiği üzere hareket etmemiz lazım diyerek aslında Sumut Filosu'ndaki hem seyir sefere katılanlardan biri olarak hem de hazırlığında bulunan biri olarak bana Sumut Filosu'nun hatırlattığı tek ve ilk şey Enfal Suresi 60. ayettir. Burada bulunuşum da aslında bu ayetin bana hatırlattıkları. Hocam dediniz ya mesela sumuta bir anda gelinmiyor. Önceden bir birikimin, bir yaşam şeklinin olması gerekiyor diye. Ben şunu da merak ediyorum. Siz 7 Ekim'den önce de bu konuda çalışan bir hocamızdınız. Peki 7 Ekim'den önce ve sonra mesela Müslümanlar olarak ya da dünya olarak Filistin konusunda aksiyon alış şeklimiz değişti mi sizce? Yani öncesinde mesela işte biz
7 Ekim'den önce. İşte Kudüs bizimdir, Kudüs bizimdir derdik bir şey olduğu zaman. Sonrasında tekrar durulurduk ve sakinleşirdik ya. Acaba mesela şu an 7 Ekim'den sonra bunda bir farklılık var mı sizce? E, Bir defa Avrupa halklarının canları pahasına gemilere binip Gazze'ye ulaşmaya çalışması, evet, bu farkındalığın sadece Müslümanlar üzerinde değil, sadece İslam ülkelerinde değil, tüm dünyayı etkileyen bir uyanış öyküsüne dönüştüğünü aslında hepimize göstermiş oldu. Şimdi 7 Ekim 2023'ten önceki Gazze nasıl bir Gazze'ydi? Çok refah içerisinde yaşayan, hiçbir problemi olmayan veya bugün görmüş olduğumuz zulümlere, bugün görmüş olduğumuz bombalamalara, aç bırakmaya, ablukaya ve işgale uğramamış bir yer de değildi. Aksine 7 Ekim 2023'ten önce de mütemadiyen bombalanan, işgal altında olan, abluk altında olan 1000 kalem ürünün üzerinde daha fazla ürünün mürekkebin, kalemin, bebek mamasının, biberonun girişinin dahi yasak olduğu e, ve işgalin en ağır yüklerini taşıyan insanların bulunduğu bir yerdi. Peki neden 7 Ekim 2023'ten önce şu anda dünyada olan uyanış olmadı? İşte bunu da bize öğreten yine Gazze'nin kendisi oldu. Yıllardır Siyonist işgalcinin inşa ettiği mağduriyet diline karşı izzetli, şerefli, onurlu bir direniş diliyle daha düne kadar kendisini terörist olarak gören Avrupa'yı uyandıran da yine Gazze'nin ta kendisi oldu aslında. Nasıl yaptı bunu? Bütün karartmalara rağmen sosyal medya üzerinden mağduriyet dili kurmadan izzetli, onurlu, şerefli bir direniş dili kurarak. Bizim Gazze'den öğrenecek çok fazla şeyimiz var. 7 Ekim'den öncesiyle 7 Ekim'den sonrası dünyanın hiçbir yerinde aynı değil. 7 Ekim öyle bir vaka ki bütün maskeleri düşüren, bütün uyuyanları uyandıran ve bunu da işgale, aç bırakmaya, ablukaya rağmen yapan avuç içi kadar bir yer Gazze. Avuç içi kadar yerde yaşayan birkaç milyon insanın bütün dünyaya bunu anlatabilmesinin aslında bir kahramanlık öyküsü. Evet hocam, gerçekten herkes için bir dönüm noktası 7 Ekim. Peki hocam, yine tekrardan Sumut'a döneceğim. Sumut'ta mesela hani o süreçte işte gemideyken sonraki işte süreçlerde vesaire neler hissettiniz ya da işte şunu hiç unutamadım dediğiniz bir olay yaşadınız mı ya da olaylar yaşadınız mı acaba? Şimdi öncelikle Sumut sadece gemiye bindiğimiz anda başlayan bir serüven değildi. Yani bunun öncesinde çok ciddi hazırlıklar yapılmıştı. Çok ciddi eğitimler de alınmıştı. Çünkü bu dünyanın her yerinden, e, her dinden, dilden, milletten, ırktan insanın tek bir amaç için yola çıkmasıydı. Düşünebiliyor musunuz? Bütün dünyada devrimler o devrimin yapıldığı e, beldenin halkı tarafından yapılır. Dünyada ilk defa dünyanın en uzak e, yerlerinden dahi sadece Filistin devrimini yapabilmek için, bir devrimi gerçekleştirebilmek için hayatları pahasına insanlar yola çıkıyorlar. Bununla alakalı çok ciddi stratejik bazı eğitimler alındı, hazırlıklar yapıldı ve bu hazırlık süreci gerçekten yolculuğun kendisinden çok daha yorucu, çok daha tabiri caizse bir kuyumcu titizliğiyle planlanmış, hesaplanmış bir serüvendi aslında. Ve birinci Sumut'ta bizim Tunus'ta geçirdiğimiz 2 hafta kadar bir süremiz oldu. Orada çok ciddi eğitimler aldık ve orada beraber yolculuk yapacağımız dünyanın farklı milletlerinden aktivistleri de görme, tanıma imkanımız oldu. Bunların arasında inançsız olanlar da vardı, farklı inanca sahip olanlar da vardı. Ama hepimizi bir araya toplayan tek bir fikir vardı. Orada zulüm var,
zulmü yapan Siyonist, işgalci İsrail ve zulme uğrayanlar Filistinler ve bunu hak etmiyorlar. Tüm insanların hakkı olan yaşam hakkı onlara tanınmıyor. Şimdi beraber ölümü göze alarak yani sonuçta Siyonist'in, işgalcinin yapmadığı şey değil. Filistin'de yıllardır bebekleri dahi katleden bir yapıdan bahsediyoruz ve orada bulunan herkes buna inanmış, bunu görmüş, buna şahit olmuş ve bu sebepten yola çıkmış. Başınıza her şey gelebilir. Ölümü beraber göze aldığınız, sizinle aynı dinden, aynı dilden, aynı coğrafyadan, aynı tarihten, aynı kültürden olmayan insanlarla çıktığımız yolculukta onları Gazze'yi anlatmak çok abes olurdu. Bu sebeple yolculuğum boyunca aslında ben de kendi inancımın güzelliklerini onlara anlatmayla alakalı ciddi bir hazırlık yapmıştım. Birinci Sumut Filosu yolculuğunda. Ve çok farklı anlar da yaşadık. Döndükten sonra özellikle bana İslam'ı anlat diyen ve gayet kasi gördüğüm, sert gördüğüm bir kardeşimin, İspanyol bir kardeşimin Müslüman olduğunu duydum. Müslüman olduğunu duydum. Daha sonra ikinci Sumut filosunu hazırlamak üzere hazırlıkların ve yolculuğun seyrini görmek üzere İtalya'ya gittiğimde onunla karşılaştım. Ve Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuduğunu söylemişti. Yani bu öyle bir yolculuk ki, Gazze öyle bir yer ki, Beytül Makdis öyle bir bölge ki, neresinden tutarsanız tutun, neresiyle ilgilenirseniz ilgilenin, orası için yaptığınız zerre kadar hayrın misliyle karşılığını zaten hayatınızın her yerinde, her alanında görüyorsunuz. Adı üzerinde Beytül Makdis. Yani bereketli e, ev, bereketli mukaddes Verdi. toprak. Hmm. Ve bereketi hayatınızın bu uğurda yapmış olduğunuz her işin karşılığında görüyorsunuz. Sumut filosu bu yani Sumut misyonu diye Sumut misyonu bu yönüyle bir değil belki yüzlerce benim hayatımda şahitliğini ettiğim hatıraya sahip. Güzel hocam, maşallah. Peki hocam, ben şey merak ediyorum. Bir çıktığınız sanırım haber programında, işte orada Yozgatlıydı sanırım. Yozgatlı bir İsrail askeriyle karşılaştığınızdan bahsetmiştiniz. O olay tam olarak nasıl gelişti ya da mesela orada başka Türklerle de karşılaştınız mı? Birazcık da bunu açabilir misiniz? Aslında sadece ben değil, benimle beraber orada esir olarak alınan diğer aktivistler de aynı şeyleri söylemişlerdi. Bildiğiniz üzere bugün işgal devletinde bulunan ve ben İsrailliyim diyen hiçbir İsrail vatandaşı yani daha doğrusu büyük bir çoğunluğu belki son zamanlarda, son yıllarda sadece İsrail vatandaşı olarak doğanlar da var ama belli bir yaşın üzerindekilerin hiçbiri sadece İsrail vatandaşı değil, mutlaka ikinci bir pasaporta sahipler. Çünkü toplama bir millet. Diasporadan oraya toplanmış bir halktan bahsediyoruz. Bu yönüyle Osmanlı'nın içerisinde bulunan bazı Yahudilerin de 1948'den itibaren İsrail'e gidip orada ikinci vatandaşlıklarını aldığını da biliyoruz. Bu yönüyle aslında şaşılacak bir tarafı yok. Şaşılacak taraf şu: Türkiye devletiyle, milletiyle Filistin meselesinde bu kadar hassasken, bizlerin tarihi, coğrafi, imani, kültürel bağımız bu kadar kuvvetliyken, çok değil daha 100 yıl önceye kadar vatan toprağı dediğimiz yerlerde bugün çocuk katili olarak İsrail ordusunda görev alan insanların aynı zamanda Türkiye vatandaşı olması, buradaki haklardan yararlanıyor olması ve burada çok rahat bir şekilde dolaşabiliyor olmaları garip olan. Onun dışında orada her ülke vatandaşı aynı zamanda İsrail işgal ordusunun içerisinde görev yapıyor. Bunların arasında maalesef ki Türkiye vatandaşı olan çifte pasaportlu olanlar da var. Zaten bunların dönem dönem ifşaları da oluyor. Türkiye'de
yaşayan, Türk pasaportu taşıyan, adı belki bizlerden olan, görünümü bizlerden olan ama orada bebek öldüren ve daha sonra gelip burada tatilini yapan, burada eğitimini tamamlayan maalesef işgal ordusu mensuplarını biz birinci Sumut'ta ve ikinciden dönen aktivistlerimizin de söylediği gibi maalesef orada onları gördük. Gerçekten çok üzücü. Yani içimizde de bulunmaları rahatsız edici. Söylediğiniz gibi hocam. Peki hocam, ben şunu merak ediyorum. Şimdi bu kadar uzun zamandır Filistin'in özgürlüğü için mücadele veriyorsunuz. Bildiğim kadarıyla Beytül Makdis Öncüleri Derneği'nde de çok uzun zamandır rol alıyorsunuz. İsrail yıkıldıktan, Filistin özgür olduktan sonra kendinizi nerede görüyorsunuz acaba? Aslında ben Filistin meselesinin benim hayatımdaki yerinden önce bahsederek bu soruyu oradan cevap vermeye çalışayım. Ee, İslam coğrafyalarında, dünya üzerinde zulüm olan birçok yer var. Ancak dünyadaki kötülüğün kaynağının Siyonizm olduğunu işte Epstein davalarından tutun da bugün işte İran'da, Sudan'da, Suriye'de ve dünyanın farklı yerlerinde yaşanan ve özellikle İslam toplumunu gerçekten zulümle yaşamak zorunda bırakan yapının Siyonizm olduğunu biliyoruz. İşte bu Siyonizmin e, kümelendiği ve güç topladığı yer Filistin olduğu için aslında Filistin meselesiyle bu kadar yakından alakadarız. Bu demek değil ki diğer coğrafyalar bizim için önemsiz. Bilakis diğer coğrafyalarda akıtılan kanın, yaşanan zulmün büyük oranda bitmesinin yolu aslında Filistin'deki zulmün bitmesinden geçiyor. Ee, Allah inşallah bizim neslimize bunu nasip eder ve Mescid-i Aksa bizim elimizde özgürleşir. Daha önce hep Selahaddinleri yetiştirenler olalım diyorduk. Biz Selahaddinlerin olduğu çağda olmayı diliyoruz. Ve Filistin'in özgürlüğünün bizim ellerimizle, bizim içerisinde bulunduğumuz e, durumlarla olmasını istiyoruz. Eğer böyle bir şey olursa tabii ki hak ve batıl mücadelesi kıyamete kadar devam edecek ve biz bunu biliyoruz. Hak ve batıl mücadelesinin içerisinde yine hak olan tarafta mücadele devam edecek. Evet hocam. Ama Rabbim en azından bizleri memur kılsın. İsrail'in yıkılışına, batılın yıkılışına diyelim. Yani biz bu mesele Ee, içerisinde olsak da olmasak da mutlaka hak dava muzaffer olacak. evet, Biz aslında biz olmazsak bu dava ne olur diye düşünmüyoruz. Eğer bu dava olmazsa bizim halimiz nice olur diye hak tarafın yanında olmayı tercih edenleriz. Bunun da bilincindeyiz evet. aslında. Evet hocam zaten hep deriz ya Gazze ya da işte Beytülmakdis bize yardım ya biz onlara yardım etmiyoruz aslında onlar bize yardım ediyorlar. İslami ve imani konuda nasıl Müslüman olunur bize onu gösteriyorlar bir noktada. Peki hocam şimdi mesela Sumut Hareketi'nin güncel durumu şu an nedir? İşte mesela gelecekte ne gibi planları var? Birazcık da bunları merak ediyorum aslında. E, Sumut dediğimiz şey aslında kesintisiz inkitaya uğramadan direnişi devam ettirmek. Yani bu bir filoyla olur, karadan olur, havadan olur. Yapmış olduğunuz akademik çalışmalarla olur, yapılan protestolarla olur, bilgiyle donanmakla olur, uluslararası hukukla ilgili argümanlarla donanmakla olur. Bunların hepsi aslında Sumud'un bir parçası. Nasıl ki filodan önce Sumut aslında bizim hayatımızın bir parçasıydı. Sadece bunu isimlendirmemiştik, isimlendirememiştik. Bunu isimlendirebilmemize bile aslında Filistin'in direnişiyle gerçekleşti. Bundan sonrasında da yine sivil aktivizmle, eğitim çalışmalarıyla bu Sumut devam edecek. Ta ki Filistin özgürleşinceye, Mescid-i Aksa gerçekten özgür oluncaya kadar bu şekilde devam edecek. Sumut filosu sadece
bu büyük yapının bir parçası. Peki hocam, mesela yakın zamanda yine yani filoda devam edecek değil mi? Hani filoların seferleri de aktif olarak devam edecek anladığım kadarıyla ilerleyen süreçte. Bu konuda şunu söyleyebilirim. Deniz misyonu cephelerden bir tanesi. Bu cephenin boş bırakılmaması lazım. Hı. Filoların lazım. Ama tek cephe değil. Bunu da Evet, bilmek. Çünkü tabii sınırlı ki. sınırlar bu gemilerde yer alabiliyor. Filistin'le ilgili çalışmalar sadece deniz misyonuyla sınırlı değil. Sadece dediğim gibi cephelerden bir tanesi. Bu cephe asla boş bırakılmamalı. Ama bunun gibi onlarca, belki yüzlerce cephemiz var. Bu cephelerin birinde olmak, diğerinde olmanın önünde engel de değil. Bu sebeple bizim Filistin davasında, daha doğrusu hani buna Filistin davası demek de ne kadar doğru bilmiyorum. Bu hak ve batıl mücadelesi. Hak ve batıl mücadelesinde hakkın tarafı bize neyi emrediyorsa aslında o cephelerin tamamında gücümüz yettiğince bulunmamız gerekiyor. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. İnsana taşıyabileceğinden fazla yük yoktur. Ancak biz ne kadar yük taşıyabileceğimizi o yükü kaldırmaya denemeden bilemeyiz. Biz aslında gücümüzün farkında değiliz. Evet, taşıyabileceğimizden daha fazlasını yüklenmemizi bizi Yaradan da bizden beklemiyor. Ancak biz ne kadar yük taşıyabileceğimizi de henüz daha tam olarak sınamış değiliz kendimizde. Evet hocam. Peki mesela cephelerden biri olarak mesela bildiğim kadarıyla siz de akademik alanda da hani o cephede de bir savaş yürütüyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam teziniz de Gazze üzerine yazıyorsunuz. Mesela akademik alanda bu konuda çalışma yapmak isteyen gençlere neler önerirsiniz? Nasıl bir yol izlesinler? Çünkü işte örneğin Gazze'ye ulaşılabilirlik çok olmadığı için örnek vereyim işte sağlık alanındaki arkadaşlarımızdan ben hep şu argümanı duyuyorum. İşte tamam bir çalışma yapayım ama ben orada deneysel bir çalışma yürütemem. Çünkü işte oraya bir ulaşımım yok gibi. Yani nasıl yapalım? Nasıl yollar bulabiliriz? Alternatiflerimiz nelerdir? Ee, Sadece Gazze değil, Filistin'in tamamı aslında bütün insanlık için, bakın sadece Müslümanlar için demiyorum, bütün insanlık için gerçekten çok büyük bir okul. Her alanıyla çok büyük bir okul. 2,5 yılı aşkın süredir tıbbi malzemelerin olmadığı. Biz 2,5 yılı aşkın süredir diyoruz ama onun öncesinde de zaten çok rahat bir yer değildi Gazze. Yani orada hiçbir zaman konforist bir hayat yaşamadı. Oradaki doktorlar, mühendisler, mimarlar, öğretmenler hiçbir zaman varlık içerisinde bu eğitim düzeyine ulaştırmadılar bu toplumu. Ama son dönemlerde, yani 7 Ekim 2023'ten sonra anestezi olmayan ameliyatlar var. Mesela sağlık alanında, tıp alanında eğitim gören bir öğrenci için orada bu yokluk, bu zorluk içerisinde yapılan tedaviler tam bir araştırma konusu. Daha öncesinde de 17 yıldır devam eden bir ablukadan bahsediyoruz. Bu ablukanın içerisinde inşaat malzemelerinin girişi kesinlikle yasak. İnşaat malzemelerinin girişi yasak olduğu halde Gazze 7 Ekim'den sonra Gazze'deki evlerin içerisini gördüğümüzde ne kadar muazzam, ne kadar ihtişamlı mimari eserlerin olduğunu gördük. Bu yokluğun içerisinde bu eserler, bu mühendislik harikaları nasıl ortaya çıkartıldı? Yani mühendislik, mimarlık öğrencileri bununla alakalı mutlaka çalışmalar yapmalı. E, Eğitimin bu kadar engellendiği, e, ve kalemin, defterin, kitabın, mürekkebin girişinin yasak olduğu avuç içi kadar bir yerde eğitim oranının bu kadar ileri seviyelere taşınması, bombalamalara rağmen hala lisans, yüksek lisans, doktora tezlerinin tamamlanmaya çalışılması, dünya üzerindeki nüfuslara baktığınızda yani bu kadar az bir nüfusun içerisinde bu kadar fazla sayıda hafızın yetişiyor olması, eğitimcilerin e, araştırma konusu. Yani Gazze neresinden bakarsanız bakın her meslek grubu için, her insan için bir okul olma özelliğinde korumaya devam ediyor.
Peki hocam, yanlış söylüyorsam lütfen düzeltin ama bunları da kayıt altına almak zorundayız değil mi? Yani ileride mesela hani elimizde bir kanıt, bir belge, bu yaşananlarla alakalı hani bir arşiv oluşması adına da bu bilimsel çalışmaları yapmalıyız diye düşünüyorum. Doğrudur değil mi? Asıl Evet. direniş, Hı asıl dediğimiz şey hafızayı yaşatmaktır. Zaten Filistin direnişinin başlangıç ve doğuş serüveni de bu şekilde olmuştur. Filolar gider gelir, kara konvoyları gider gelir. Bunlar sınırlıdır. Bunlara katılacak insanlar da sınırlıdır. Ama bilgiyi, bilinci, idraki, şuuru inşa etmek direnişin aslında başlangıç noktası ve direniş neslinin inşası konusunda da en önemli faktördür. Direniş neslini inşa eden anneler bunu eğitimle gerçekleştirdiler. Bakın 1920'li 1930'lu yıllar Filistin resimlerine baktığınızda orada batılı tarzda giyinmiş Filistinli elit kadınlar görürsünüz. Çok ciddi asimilasyon çalışmalarına maruz kalmış bir Filistin'den bahsedilir bize tarih kitaplarında. Araştırdığımızda da bunu zaten görürüz. İşte tam da direniş neslinin inşası burada başlamıştır. Filistinli kadınlar hafızayı diri tutarak e, 1948'de özellikle sürüldükleri Nekbe'den sonra sürüldükleri köylerin sürüldükleri beldelerin isimlerini çocuklarına anlatmakla kalmayıp yani yaşlılar ölür gençler unutur tezinin tam zıttı bir nesil inşa ederken aslında bunu eğitim silahıyla yapmışlardır. Bu sebeple Filistin'de eğitim en büyük silah ve bombalamalara rağmen, işgale rağmen, ablukaya rağmen hiç kesintiye uğramayan en önemli yönü eğitimdir Filistin'de hala. Evet hocam, aslında hani bugünkü ana konumuza da paralel olarak çok güzel bir noktaya girdiniz. Peki mesela şu an günümüzdeki anne babalara işte nesillerini nasıl yetiştirsinler? Direniş neslini yani evet Filistin ortaya çıkarttı ama biz içimizden direniş neslini nasıl çıkartalım? Cahil annenin yetiştirdiği nesil işgale açık, saldırıya açık bir kale gibidir. Bu yüzden önce annelerin bu konuda kendilerini yetiştirmeleri gerekiyor. Filistin'de tam olarak bunu yaptı aslında. Önce anneleri inşa etti. İnşa edilen anneler nesli inşa ettiler. E, önce dediğim gibi bilgiyle donanmak, uluslararası hukukun argümanlarını çok iyi bilmek, e, bizim inancımızda olan Kur'an-ı Kerim'in bizden tam olarak ne istediğini bilmek ve bunu kendi evlatlarımıza aktarabilmek aslında cihadın belki de en önemli e, e, yönünü teşkil ediyor. Yani bugün Gazze'ye baktığımızda orada harfler görüyoruz. Kur'an harfleri gibiler. Hayatlarının her alanına bunu nakşetmişler ve çok stratejik düşünme becerilerine sahipler. İşgalci İsrail'in Filistin bayrağının renklerini e, yasakladıkları günlerde özellikle de birinci intifada yıllarında Filistinli anneler evlatlarına bu bayrak sevgisini, vatan sevgisini aşılamak için Filistin bayrağının renklerini, sembollerini, direnişte kullanan silahları kendi elbiselerine nakşederek biz sizi haritadan sildik işgaline karşı e, biz siz bizi haritadan silemezsiniz. E, biz bunları evlatlarımızın, neslimizin beynini nakşettiği gösterebilen, bu stratejiyi kurabilen annelerdir. Okulların, üniversitelerin mütemadiyen kapandığı, bazen aylarca, bazen yıllarca okula gitmenin, hatta sokağa çıkmanın yasak olduğu yıllarda ev mekteplerini kuran Filistinli annelerdir. Hamur teknelerini, çamaşır sepetlerini kitap taşıma aparatı olarak kullanma stratejisini ortaya koyabilen Filistinli annelerdir. Sadece kendi evlatlarına değil, etraflarında bulunan, mahallelerinde bulunan, sokaklarında, apartmanlarında bulunan bütün
çocuklara, bütün evlatlara, neslin tamamına karşı sorumluluk hisseden annelerdir bugün Filistin'de direniş neslini inşa edenler. Rabbim o annelerden olabilmeyi, öyle çocuklar yetiştirebilmeyi nasip etsin hocam. Hocam peki sadece anneler ya da işte sadece babalar üzerinden gitmemek adına şimdi gençlerimiz de var. Dediğim gibi öğrencilerimiz vesaire. Peki onlar ne yapsınlar? Tabii ki okumalarına devam edecekler ama hani ekstra olarak ne yapabilirler mesela? Zaten bilmek mücadelenin kapısını aralayan anahtardır. Bilgi, direnişin kapısını açacak olan anahtardır. Bilgi, bilince ve şuura dönüştüğü zaman kendiliğinden ortaya çıkar sizin mücadele alanlarınız. Allah'ın yarattığı hiçbir kul yoktur ki bir becerisi olmasın. Bakın Fadva Tukan, Filistinli öncü isimlerden biri. Moshe Dayan'ın onun okuduğu bir şiir 20 gerilladan çok daha tehlikeli sözü vardır. Yani bazen okuduğunuz veya yazdığınız bir şiir, bazen ettiğiniz bir söz 20 gerilladan çok daha etkili sonuç ortaya çıkartabiliyor. O yüzden insanların becerileri birbirinden farklılık gösterebilir. Ama burada önemli olan davanın aynı dava olması ve işte bu davaya hizmet etmek için niyetli olmak. Evet hocam. Peki mesela şunu da merak ediyorum. Bence biz böyle çok alışık olmadığımız için, rahat bir ortamda büyüdüğümüz için çoğunlukla psikolojimizin o kadar sağlam olduğunu düşünmüyorum Filistinliler kadar. En azından kendi adıma söyleyeyim. Benim mesela şu an yaşadığım yerde 2 ay bir su kesintisi oldu ve benim psikolojim yerle bir olmuştu mesela ki hani bu insanların yıllardır hayatları boyunca bunları yaşadığını, bunların kat ve kat fazlasını yaşadığını biliyoruz. Ben aslında şunu merak ediyorum. Biz psikolojimizi nasıl o kadar sağlamlaştırabiliriz ya da psikolojimizi nasıl bunu hazırlayabiliriz? E, Aslında bu konuda şöyle söylemek lazım. Filistin, özellikle de Gazze hiçbir zaman konfor hayatı olmayan, e, 7 Ekim 2023'ten önce de zorluklarla beraber yaşam mücadelesi vermek zorunda olan, buna rağmen nesli inşa etmeye, direnişe devam etmeye e, devam etmesi gereken bir haktan bahsediyoruz. Zorluklar bazen insanı güçlendirir diyoruz ya. Hayır, zorluklar her zaman insanları güçlendirir. Varlık maalesef rehavete ve tembelliğe sürükler. Şimdi biz bu zorluklarla karşı karşıya kalmadığımız için bu zorluklar karşısında nasıl tepki vereceğimizi çok da tahayyül edemiyoruz. Ancak ben size şuradan örnek vereyim. Bizim de yani herkesin evinde bulunan o rahatlık ortamı özellikle Türkiye'de yaşayan insanlar için e, sahip olduğumuz belli başlı standartlarımız var. Sumut yolculuğunu yaptığımız sıra içerisinde ben şunu fark ettim. Aslında içinde yaşadığımız standartlar bizi hapsediyor ve bizim neye dayanabileceğimizi test etmemizin de önüne geçiyor. Çünkü 18 gün süren bir gemi yolculuğumuz vardı. Bu gemi yolculuğunda işte üzerimizden düşman dronlarını defalarca gördük. Bu dronlar tarafından bombalandık. E, Sabotaja uğradık. Küçücük bir alanda e, e, hani evdeki konforumuza sahip olmadan Gazze'ye doğru bir yolculuk yaptık. Evet, bu çok e, e, sınırlı bir süreydi. Yani 18 gün Gazze ile kıyasladığınızda hiçbir şey değil. Ancak bu süre içerisinde şu his de hiçbirimizde olmadı. Yani burada rahat değiliz. Ne de olsa bu yolculuk bitecek ve biz normal standartlarımıza geri döneceğiz düşüncesi hiç kimsede olmadı. Daha doğrusu standartlarımızı tamamen unuttuğumuz, sanki hayatımız boyunca sahip olduğumuz standartlar sadece buymuş kadar rahat ettiğimizde bir yolculuktu.
Yani ne yediğimizin, içtiğimizin ne olduğu, ne yattığımız yerin rahat mı, rahatsız mı olduğuyla alakalı hiç kimsede ne bir düşünce, ne bir endişe, ne de bir rahatsızlık yoktu. Şunu anladık ki içerisinde bulunduğumuz durum aslında bizi şekillendiriyor. Gazze'de de aynen bu şekilde. Gazze'lilerin de etten kemikten insanlar olduğunu, onların da nefislerinin olduğu, onların da insan olduğunu bazen unutuyoruz. Onları insanüstü varlıklarmış gibi tahayyül etmek aslında bu meseleden bizi uzaklaştıran ve şeytanın aslında sağdan yaklaşması olarak da gördüğüm unsurlardan bir tanesi. Ve Gazze halkı öyle sanıldığı gibi e, yokluk içerisinde üstü başı yırtık, belli standartların çok çok altında yaşayan insanlar değiller. Bunun aksine eğitim seviyeleri yüksek, o yokluğun içerisinde var edebilmeyi öğrenmiş mühendis aklına sahip e, ve dünya üzerinde mesleği ne olursa olsun artı mühendislik becerileri inanılmaz derecede gelişmiş olan bir topluluktan bahsediyoruz. Zaten bazı videolarda da aslında e, ablukaya rağmen, zorluklara rağmen, mütemadiyen bombalanmalara rağmen o standardı yakalayabilme becerisini de geliştiren bir topluluk olduğunu anlıyoruz aslında. O yüzden içerisinde bulunduğumuz durum, içerisinde bulunduğumuz şart aslında bizim neye dayanıp neye dayanamayacağımızı gösteren asıl argümanımız bu. Biz aslında neye ne kadar dayanabileceğimizi bilmiyorum. Yine başta söylediğim şeye geliyor. Biz gücümüzün ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Evet, yüklenebileceğimizden fazlasını istemiyor bizden hiç kimse. Ama biz neyi ne kadar yüklenebileceğimizi de henüz test etmemişiz. Yani aslında konfor alanımızın dışına hiç çıkmadığımız için gerçekten dediğiniz gibi o hani konforsuzluk bize konforsuz gelecek mi ondan bile emin değiliz aslında. Yani onu test etmemiz gerekiyor. Evet hocam anladım. Hocam peki şey sormak istedim. Bunu arkadaşlardan soru olarak geldi. Bu Sumut'ta şu an hani esir alınıp haber alınamayan aktivist arkadaşlarımızın olduğunu biliyoruz. Onunla alakalı bir son durum, bir bilgi vesaire var mı acaba? Evet, Libya'da bulunan kara konvoyunda olan 10 aktivistimiz Batı Libya'da, biri de Doğu Libya'da esir olarak alınmışlardı. Bunlar müzakereci grup olarak Libya yönetimiyle görüşmeye giden arkadaşlarımız. Onlarla alakalı birkaç gün içerisinde salınacaklarıyla alakalı bir bilgi geldi ama tabii bu gerçekleşmeden e, bunun ne kadar gerçeğe yansıttığını bilemeyiz. Maalesef Siyonist işgal topraklarında olan kadar değil. Yani dünyanın her yerinde Siyoniste hizmet eden yönetimler, yönetimlerin içerisinde bazen kişiler, gruplar, halkların içerisinde, bizlerin içerisinde Siyoniste hizmet eden akıllar maalesef ki var. Yani Siyonizm sadece Filistin topraklarında mücadele edilen bir virüs değil. Dünyanın tamamını kaplamış ve ölümcül bir virüs haline gelen, Akdeniz'i kendi havzasına çeviren, Orta Doğu'daki Filistin dışında kalan toprakları da maalesef kendi hegemonyosu altında tutan e, ve bir virüs haline gelmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Siyonizm sadece işgal topraklarında değil, tüm dünyayı esir almış durumda. Aynen hocam. Peki hocam şeyi merak ediyorum. Şimdi mesela biz Fetih Günü'ne hazırlandığımızı söylüyoruz. Yani Fetih olmasa bile en azından Zafer, Özgürlük Günü'ne. E, Burada şunu merak ediyorum. Sizce şu an hazır mıyız? Ya da mesela doğru hazırlık adımlarını atıyor muyuz? Yani şu an mevcut durumumuz nedir sizce? Yani biz fetihten değil, zaferden değil, seferden sorumluyuz. E, Dediğim gibi hak ve batıl mücadelesi kıyamete kadar devam edecek. Bugün Mescid-i Aksa'nın içerisinden, çevresinden, Beytül Makdis'in tamamından Siyonistler gitse bile, buradan temizlense bile hak ve batıl mücadelesi bitmeyecek, bunu biliyoruz. Bu yüzden zaten Kur'an'ın bize öğrettikleri, Resulullah'ın bize anlattıkları üzerinden ve insanlık vicdan neyi gerektiriyorsa
bununla alakalı yapacaklarımızın kıyamete kadar devam edeceğini bildiğimiz için biz doğruyu yapmaya devam edenler olarak yolumuza devam edeceğiz. Yani aslında şöyle mi anlamalıyım? Yani zaten devam edecek. Hani işte Filistin özgür olsa bile başka şeyler olacak. Biz devamlı işte bu batılla baş etmeye devam edeceğimiz için daha çok böyle sonunu değil de yolu düşünüp ona göre hareket etmeliyiz. Bu şekilde anladım ama doğru anladım değil mi? İzleyiciler için de tekrardan bir özetlemek istedim. Söyleyebilirim. Bugün işgalci İsrail dese ki biz gidiyoruz ve tamam burayı size bırakıyoruz dese. Yani Filistin topraklarından çok bambaşka bir kıtaya gideceğiz ve biz yeni İsrail'i orada kuracağız dese. Bizim işimiz bitecek mi? Bitmeyecek. Maalesef kendi içimizdeki 57 İslam ülkesi arasındaki de ihtilaflar zaten bugün İslam ümmetinin zayıflığının en büyük sebeplerinden bir tanesi. Evet hocam. Bu yönüyle ve şunu yapacak mıyız ya da bugün güç bize geçse bütün Yahudileri öldürecek miyiz? Hayır tabii ki. İşte bize İslam'ın ve Kur'an'ın emrettikleri üzerine bir işi tesis etmek öyle de kolay değil. Hı hı. Hocam peki mesela şunu merak ediyorum. Evet hani biz kendi evlerimize, kendi çocuklarımıza dediğiniz üzere yetiştirmeliyiz. Ama mesela hani e, Gazze'de daha önce Mısır'ın hakimiyeti altındayken işte belirli bir Arap şeyliği vardı, milliyetçiliği vardı ve o dönemde bildiğim kadarıyla çok böyle İslam'la hani harmanlanmış bir topluluk yoktu Gazze'de. Ama sonrasında işte Şeyh Ahmet Yasin gibi işte öncülerin sayesinde hani oradan bir nesil yetiştirdiler ya. Hani bunu böyle sistematik bir şekilde genele yaydılar. Şimdi hali hazırda mesela Türkiye'de de biliyoruz ki biz bunu hani yapamayacağımız gibi bir algı var. Bunu nasıl oturtabiliriz bilmiyoruz. Hani bunu nasıl sistematik bir hale dönüştürebiliriz? Nasıl bunu genele yayabiliriz sizce? Yine konuşmamızın başında söylediğimiz Filistin öyle bir okul oldu ki her yönüyle her alanıyla bize bir şeyler öğretiyor. Bizler Filistinlilerle çağdaş insanlarız. Çağdaş derken aynı çağın insanlarıyız. Aynı tehlikelerle gençlerimiz karşı karşıya demeyeceğim. Çünkü aynı tehlikelerle karşı karşıya değil. Onlar bizden çok daha fazlasına maruz kaldılar. 1917 öncesinde de yani Osmanlı'nın son döneminden itibaren çok ciddi asimilasyona maruz kalan, işgal edilen, topraklarından sürülen, defalarca mülteci konumuna düşen, eğitim hakları ellerinden alınan, bununla beraber aç bırakma, bombalama gibi maalesef saldırılara maruz kalan, bunların yanında bizim de maruz kaldığımız diğer bu çağın tehlikeleriyle karşı karşıya olan bir topluluktan bahsediyoruz. İşte bunca tehlikeye rağmen bizden çok daha fazlasına maruz kalmalarına rağmen orada inşa edilen bir neslin inşa edilebilmiş olması aslında ümmete prototip olarak yeter. Yani bakın Filistin'in tamamından da değil, sadece Gazze'yi baz aldığımızda orada yaşanan sıkıntıların çok daha azıyla biz karşı karşıyayız. Şeyh Ahmet Yasin'in, Hasan el-Benna'nın ve onların arkadaşlarının e, 1978 yılında İslam Üniversitesi'ni kurmasından önce de yapmış oldukları faaliyetler aslında tamamen bu minvaldeydi. Çünkü 1900 dediğim gibi 20'li 30'lu yıllarda 1940'lı yıllarda Filistin'de çok ciddi bir asimilasyon vardı. Bugün de yine 48 topraklarında yaşayan Araplar için onlar artık İsrailli Araplar olarak gördükleri 48 Arapları dediğimiz e, o işgal topraklarında yaşayan Müslümanlar 2021 yılında Mescid-i Aksa'nın minarelerinden yardım nidaları e, yankılandığında ilk harekete geçenler oldular. Halbuki o kadar emindi ki
Siyonistler. Artık bu topraklarda yaşayan Araplardan herhangi bir mukavemet görmeyeceklerine dair. İşte bizim önümüzde çok ciddi bir örneklik var. Bu örnekliği kendi toplumlarımıza aktarmamız çok da zor bir şey değil. Zaten bunu bu Covid döneminde uzaktan online derslerde olduğu gibi bize o abluk altında üzerlerine bomba yağ bunu ders olarak gösterdiler, öğrettiler ve öğretmeye devam ediyorlar. Sadece bize de değil. Biz sadece imani ve Kur'ani yönüyle bakıyoruz. İnsani yönüyle aynı dine sahip olmayan toplulukları dahi uyandırmayı başardılar. Bakın 7 Ekim 2023'ten önce dünyada Müslüman olanların sayısı günlük ortalama resmi olarak 400 ila 750 arasındayken 7 Ekim 2023'ten sonra 7 bin 8 bin arası. İnsanlar Gazze'deki direnişten sonra bu direnişin kaynağı olan inancı merak ederek İslam'a girmeye başladılar. Gazze her yönüyle bize bir şey anlatıyor. Filistin her yönüyle bize okul olmaya devam ediyor aslında. Yani aslında hem nesillerimizi yetiştirirken işte hem İslam yaşarken ama aynı zamanda işte diğer insancıl faaliyetlerimizi de yürütürken her şeyde örnek alabileceğimiz bir yanları var dediğiniz gibi hocam. İnşallah biz de ibret alabiliriz. İnşallah almamız gereken dersleri alabiliriz. Hocam son olarak işte benim sorularım bu kadardı ama mesela sizin eklemek istediğiniz ya da toparlamak isterseniz bize birazcık nelerden bahsetmek istersiniz? Ee, Öyle zannediyorum ki bizi dinleyenler gençler. Konu başlıklarımızın arasında aktivizm vardı. Şunu söyleyebilirim belki son olarak. Aktivizm uzak bir coğrafyaya anlık ve histerik olarak üzülmek ya da dönemsel olarak kriz anlarında sosyal medyada ses yükseltmek değil. Aktivizm Filistin halkı gibi sürekli arz eden bir adanmışlık ister. Bu adanmışlık da ancak bilgi ve bilinçli olur. Bugün Filistin'de direnişin mimarı olan anneler bunu eğitimle yaptılar. Bu sebeple e, hani nereden başlayalım sorusunun tek bir cevabı vardır. O da bilmek. Bilmekten geçer, eğitimden geçer. Bu coğrafya ile ilgili okumalardan geçer. Ve bugün Avrupa'da e, veya dünyanın farklı kıtalarından Gazze'ye doğru canları pahasına yola çıkan insanlar bildikten, öğrendikten sonra bu eyleme geçebilmişlerdir. Onlar aynı tarihi, aynı coğrafyaya sahip değiller. Ancak bizim yakınlığımız ve ünsiyetimiz çok daha fazla. Bizim için vatan toprakları dediğimiz, daha düne kadar e, vatanımız dediğimiz, aynı dini paylaştığımız, düne kadar aynı dili konuştuğumuz, aynı kültüre sahip olduğumuz ve kutsalımızı bağrında taşıyan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bugün Gazze halkının yaşamış olduğu sıkıntıların aslında kaynağı, bugün ödemiş oldukları bedelin sebebi Mescid-i Aksa'ya olan bağlılıkları. Mescid-i Aksa'nın mukaddesatının çiğnenmiş olması. O yüzden değil midir ki 7 Ekim 2023'te başlayan operasyonun adı Aksa Tufanı'ydı. Onun öncesinde ki 2021'deki operasyonun adı Seyfül Kudüs, Kudüs Kılıcı'ydı. Zaten hani mesela bu son kapanma olaylarında vesaire de belki de işte Kudüsleri ve Filistinlilere yani genel olarak en zorlayan şey aslında hani hayatlarının temel yapı taşı olan Mescid-i Aksa'ya ulaşamıyor oluşlarıydı. Yani her şeylerini Mescid-i Aksa için yaşıyorlar. Aslında Allah için yaşıyorlar tabii ki ama hani Mescid-i Aksa da Allah için yaşamanın bir aracı. O sebepten
bizim de hayatlarımızın merkezine Mescid-i Aksa'yı ve işte Allah'ı oturtmamız gerekiyor hocam. Allah razı olsun. O zaman son olarak sizden şunu rica edeyim. Bizi izleyenler için, okumalar yapmak isteyenler için neler, hani hangi kitapları önerirsiniz? Böyle birkaç tane kitaptan öneri verebilir misiniz bize? Ee, Az önce konuştuğumuz bu Gazze neslinin yetiştirilmesiyle alakalı Yahya Sinvar'ın kitabı o günün özellikle bu asimile edildikleri dönemde, asimilasyon faaliyetlerinin çokça olduğu dönemde bu asimilasyona karşı mücadeleyi aslında Yahya Sinvar kitabında çok güzel anlatıyor. Ergül ve Karanfil okumayan varsa mutlaka tavsiye ederim. Bunun dışında düşmanın silahıyla silahlanın sözünü mukabil olarak mutlaka Siyonist hareketlerle ilgili yayınları da okumalarını tavsiye ederim. En son okuduğum Nili kitabını, Nili bir casusluk örgütü. Onunla ilgili şu an yazarını hatırlayamadım. Kitabım da şurada bir yerde. Nili tavsiye edebilirim. Bununla alakalı yani Orta Doğu'yla alakalı neşredilmiş çok kıymetli eserler var. Sadece Filistin'le ilgili değil, Orta Doğu'nun tamamıyla alakalı tüm kitapları tavsiye edebilirim ama hani ben burada ne nasıl başladı baştan itibaren böyle bir eserden gerçekten tafsilatlı bir eserden okumak istiyorum diyenler için de Avishalom'un Demir Duvar kitabı gerçekten bu konuda çok fazla bilgi veren bir kitap. Kalınca da bir kitaptır. Ama o süreci her ayrıntısıyla e, değerlendirmek isteyenler, öğrenmek isteyenler için onu da tavsiye edebilirim. Şu an ilk aklıma gelenler bunlar oldu. Çok teşekkür ederim hocam. Zaten hani temel kitaplar gibi oldu aslında. Söyledikleriniz benim rica ettiğim de oydu. Allah razı olsun. E, Sorulara bakıyorum şimdi, soru var mı diye. Sorusu olan arkadaşlarım sorabilirler çok hızlıca. E, Hocam, tekrardan teşekkür ederiz bu arada katıldığınız için. Allah razı olsun. Ben birazcık sizi sık boğaz etmiş olabilirim bu konuda. Müsaitliğinizi gözetmeden hakkınızı helal edin. Ee, bizden yana çok güzel bir dersti. Çok istifadeli bir yayın oldu. İnşallah bir kabahatimiz, bir kusurumuz, sürçülisan ettiysek affola. Bir şey olmamıştır. Çok çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Adıyla Tabii. Hı hı. adıyla alakalı şunu söylemek istiyorum. E, Ribat kelimesi biliyorsunuz Kudüs'te özellikle Mescid-i Aksa içerisinde ribat tutan murabıtlar var. Bu murabıtların özelliği de o gün yaşadıkları ne olursa olsun kutsalı korumak için tutmuş oldukları nöbete devam etmeleri. Yani çocuğunu ve bu murabıt ve murabıta dediğimiz Mescid-i Aksa'nın içerisinde nöbet tutanların büyük bir kısmını murabıta dediğimiz hanımlar teşkil ediyorlar. Çünkü orada yaşamaya devam etmek için erkeklerin çalışmaya da devam etmesi lazım. Bazen iki, bazen üç işte. Bir Kudüs'ü anne veya genç kız sabah kalktığında özellikle anneler evlatlarını okula gönderdiklerinde okuldan sağ salim döneceklerini bilmeden, eşlerinin sağ salim eve döneceklerini veya dönemeyeceklerini bilmeden o nöbeti tutmaya, o nöbeti tutarken de ilim halkaları kurarak aslında bilgiyi arttırmaya devam ederler. Yani murabıtaların ve murabıtların en önemli özelliklerinden bir tanesi de Mescid-i Aksa'nın içerisinde kurdukları ilim halkalarıdır. Dijital ribat da bu yönüyle öyle zannediyorum ki işte bu online derslerle bu ilmi arttıracak faaliyetleri süreklilik arz edecek şekilde devam ettirmesi. Bu yönüyle de hem takdir hem tebrik ediyorum sizi. Allah sizlerden Razı olsun hocam. gençlerin bu konudaki sürekliliği, azmi, gayreti çok çok daha kıymetli. Allah razı olsun hocam. Aslında tam da ortaya çıkış şeyimizi, olayımızı anlatmış oldunuz, açıklamış oldunuz.
Yani dijital ribat aslında o hani tam 41 günlük tam kapanma sürecinde arkadaşlarımızla böyle bir ne yapabiliriz, ne yapabiliriz, gidemiyoruz ama bir şey yapmamız lazım Mescid-i Aksa için diyerek hatta Dilara kardeşimizden çıkan bir fikirdi. Onu da burada anayım. Allah ondan razı olsun. Elhamdülillah o ilk kuruluşundan bu yana yani o tam kapanmadan bu yana sadece bayramda birkaç gün ara verdik. Onun dışında her akşam saat 9'da ribatta olmaya gayret ediyoruz hocam. Rabbim inşallah kabul eder ribatlarımızı. Katıldığınız için de tekrardan Allah razı olsun. Güzel sözleriniz için de çok teşekkür ederiz. Biz çok memnun olduk bu yayın için. Ve olandan az ve sürekli olan çok daha hayırlıdır. Evet. Kabul etsin inşallah. Amin cümlemizin hocam inşallah. Ee, Teşekkür ederim tekrardan. Söylemek istediğiniz bir şey yoksa yayını kapatacağım. Tamam inşallah. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Ben de hocam. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet.